bu üniversitenin yıllık bütçesi tam tamına 1 milyar frank. Buradaki bütün öğrenciler üst düzey zekalar, yani rastgele kimse gelip bu üniversitelere giremiyor. Uzay, ileri bilim teknolojileri, bilim, çevre enerjisi, fizik, kimya, biyoloji, yani kısacası bilime dair her şey burada ve bu üniversitede belki inanmayacaksınız, o olayın gerçekleşmiş hali burada. Çünkü burada gerçekten atomu parçalıyorlar. Burada tüm kampüslerin yerini gösteren kroki gibi bir şey yapmışlar burada. Öğrencilere eğitimden çok din dayatılıyor. Sırf bu yüzden bu adamlar şu an dünyadaki en başarılı insanlar. Başörtüsü takmadığı için içeri alınmayan var. Hani zamanında başörtüsü taktığı için alınmıyordu ya, şu an durum tam tersine dönmüş. Başörtüsü takmadığı için içeri alınmıyor. Sen 750 milyon lira para, sen bu parayı çekmişsin. Sen paranın hepsini ne yaptın? Arkadaşlar bugün İsviçre'nin Lozan kentindeki EPFL Üniversitesi'nin önündeyim. Bu üniversite dünya sıralamasında 35. sırada. 17 bin tane öğrenci bu üniversitede eğitim görüyor ve bunların %25'i international, yani uluslararası öğrenciler. Yani bu da onu çok kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Şu arkamda gördüğünüz üniversitenin kütüphanesi. Şimdi bu üniversitenin kütüphanesi için Rolex zamanında bu kütüphaneyi öğrenciler için yaptı ve tam 120 milyon İsviçre frankı. Yani bu az bir para değil ve ayrıca hazır mısınız? Söylüyorum, bu üniversitenin yıllık bütçesi tam tamına 1 milyar frank. 1 milyar frank bütçesi var bu üniversitenin. Yani bu gerçekten akıl almaz bir olay. Şimdi biz burada kütüphanenin içerisinde resepsiyona gittik. Orada bir kadın vardı. Orada kadına sorduk, burada çekim yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Kendisi yani aslında daha çok tam kesin bir dille hayır demedi. Bunu yasak demedi bize ama çekmeseniz daha iyi olur dediler bize. Biz de hani dışarıyı çekebilirsiniz ama kütüphanenin içerisinde öğrenciler çalışıyor ve rahatsız olabilirler. Öğrenciler rahatsız olmasın diye çekim yapmamıza izin vermediler. Biz de bu yüzden burada açılışı yaptık. Kütüphanenin içerisini elimizden geldiğince telefonla çekip burada size göstermeye çalışacağım. Umarım güzel bir video ortaya çıkar. Başlayalım. Let's go. Şimdi bakın, burası amfi alanı. Üniversitede bazı etkinlikler yapıldığı zaman öğrenciler hepsi burada toplanır ve buradan etkinliği izler. Artık etkinlik ne olursa olsun, spor olsun, bilime dair olsun ya da akademik bir şey olsun, ne olursa olsun burada öğrenciler toplanır ve izlerler. Yani şurası bence sahne alanı gibi bir şey. Az önce birkaç tane genç burada top oynuyordu, yani bugün herhalde etkinlik yok diye. Orada top oynuyorlardı. Yani arkadaşlar burası da bu şekilde daha çok etkinlik alanı olarak geçiyor burası. Arkada bir inşaat sesi var. İnşallah videonun içine bu inşaat sesi girmez. Montajda ayıklamaya çalışacağım. Umarım yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar burası uzay ve ileri teknoloji, bilim, sanat buranın içerisinde değil. Sanat ayrı bir akademide, ayrı bir binada. İşte uzay, ileri bilim teknolojileri, bilim, çevre enerjisi, fizik, kimya, biyoloji, yani kısacası bilime dair her şey burada ve bu üniversitede belki inanmayacaksınız. Hani bazen biz laf arasında deriz ya bir git kanka ya, atomu parçalayacaksın, ne övdün kendini deriz ya. O olayın gerçekleşmiş hali burada. Çünkü burada gerçekten atomu parçalıyorlar. Atom parçalanıyor yani. Einstein'ın yaptığı şey. Burada öğrencilere atom parçalatıyorlar. Yani Einstein'ın bir seviye düşüğü yani. Ben gerçekten hayret ediyorum buraya. Baksanıza, üniversite kütüphanesi ne kadar büyük, ne kadar gelişmiş ve özel öğrenci odaları var. Özel olarak öğrenci odaları var burada yani. Kimsenin rahatsız etmemesi için. Onun dışında kafeterya tarzında hafif bir gürültülü olan ortamlarda da çalışabiliyorsunuz ve çok sessiz alanlarda da çalışabiliyorsunuz. Yani kısacası sizin kendi isteğinize bağlı. Hangi ortamda ders çalışmak isterseniz o ortamda çalışabiliyorsunuz. Yani tamamen tercihinize bağlı bir şey. Buradaki bütün öğrenciler üst düzey zekalar, yani rastgele kimse gelip bu üniversitelere giremiyor. Dediğim gibi %25'i uluslararası öğrenciler olduğu için kozmopolit bir yapıya sahip. Normal bir düzeyde bir üniversite değil burası. Dünyada 35. sırada ve arkadaşlar ben size küçük bir karşılaştırma yapayım. İsmini vermeyeceğim. Bir arkadaşım geçen beni aradı, öyle konuştuk. Kendisi Türkiye'de bir üniversitede okuyor. Hani üniversitenin ismini de veremeyeceğim. Çünkü buradan çok da linç yemek istemiyorum ama bu kesin olan bir olay. Haberlere baksanız zaten bu haberi size bu anlatacağım olayı. Nereye yazsanız Google'da direkt hangi üniversite olduğu, nerede olduğu hepsi detaylıca bir şekilde ortaya çıkar. Şimdi bu arkadaşım Türkiye'de üniversitede, yani arada bir kütüphaneye gidip ders çalışan birisi ve orada normalde kütüphane gece 12'ye kadar açıkken oranın rektörü o kütüphaneyi saat 5 ile 7 arasında kapatmış ki saat 5 ile 7 arasında kadınlarla erkekler aynı yerde
kalmasınlar. Aynı yerde kütüphanede oturmasınlar diye. Yani bu geri görüşlülük anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Bu normal bir şey değil yani. Gerçekten bakıyorsunuz buradaki insanlara bakıyorsunuz. Buradakilerin kafasına bakıyorsunuz ve öğrencilere içinde oldukları mücadeleye bakıyorsunuz. Yani gerçekten Türkiye'ye bakıyorsunuz. Rektörlerin çoğu kardeşim adam dinci yani. Adam ona göre resmen yani kadın erkek ayrımı yapıyor o üniversitelerde. Yani gibi saçma sapan konularda ben çok da detaya inmek istemiyorum. Türkiye'ye dönmek istiyorum çünkü. Açıkçası yani bilmiyorum, burada çok zeki öğrenciler var. Yani burada okumak benim için hayal bile değil. Çünkü kendine şahsen o şeyi görmüyor. O açık söyleyeyim, o vizyonu ben kendimde göremiyorum. Bunlara göre ben kendimi çok vizyonsuz hissediyorum. Yalan yok şimdi. Ben akşama kadar et keserken bu adamlar akşama kadar bilek çürütüyor burada. Şimdi burada tüm kampüslerin yerini gösteren kroki gibi bir şey yapmışlar burada. Yani açıkçası hangisinin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama gidip tek tek gezip görmek lazım. Gezip görsek bile içine giremeyiz yani. O yüzden çok da gitmeye değer mi, gezmeye değer mi onu bilemem. Ama biraz daha gezelim bakalım, bir kampüslere gidelim, bir bakalım hangisi ne içindir. Bakın şurada ileride çok güzel renkli bir kampüs var. Bakalım o ne içindir. O neyle ilgili, hangi bölümle ilgili ona bakacağız. Bakın burası da adamların restoranları yani. Öğrenciler acıktıkları zaman buraya geliyorlar. Ve burada öğle arası ders dışı saatlerde buraya gelip burada yemek yiyorlar. Biz de acaba içeri girip bakalım ne yemek var, ne yiyecek var. Bence girip bakalım yani. Bir bakalım inşallah. Umarım izin verirler. Vermezlerse de yemeyiz. Kendileri kaybeder. Bakalım. Yok ya, bence buraya izin vermezler. İzin vermezler burada çekim yapmamıza. Adım gibi eminim yani, orada kütüphanede nasıl vermedilerse burada da aynı şekilde izin vermezler. Zaten kartlı sistemmiş bak. Aynen. Zaten şurada da şöyle kartlı sistem. Yani kart olmadan giremiyorsunuz. Rastgele dışarıdan bir insan giremiyor. Bizim gibiler giremez buraya maalesef. Baksana ya, gerçekten çok güzel yapmışlar burayı. Çok hoşuma gitti, aşırı iyi. Ulan koca üniversitede öğrencilere burayı mı reva gördünüz? Yani sabahtandır anlatıyorum. Uzay, bilim, teknoloji, şudur budur, cart curt. Öğrencilere yapa şöyle bir şey mi yaptınız ya? Mesela burada bir ayna var. Ayna bile değil yani. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama öğrencilere yapa şöyle bir tasarım yaptırmışlar. Yani öğrencilere yapa şu paletlerden yapmışlar. Paletten ev yapmışlar. Bunu benim 3 yaşındaki küçük kardeşim de yapar yani. Nedir? Allah'ım ya. Burası herhalde metro girişi. Lozan, İsviçre'de metroya sahip tek şehir. Yani Lozan dışında metro olan herhangi bir kanton veya şehir veya bir bölge İsviçre'de yok şu anda arkadaşlar. Bakın şuralar zaten hepsi sınıflar. Bu tür binalar burada, bu civarlarda, bu kampüste bu tarzdan birçok bina var. Her biri farklı bir bölüm için, farklı bir departman için. Ama ne olduğunu biz bilemiyoruz. Çünkü girişinde de ne bölümü olduğu yazmıyor herhangi bir şekilde. O yüzden anlayamıyoruz. Herhalde öğrenciler ezbere mi geliyor? Ne mesele, ben anlayamadım. Şimdi burası da atölye. Tasarım veya görsel sanatlar üzerine bir atölye olabilir burası. Yani o bölüm üzerine yapılan bir atölye. Zaten görüyoruz içeride de öğrenciler çalışıyor. Orada tasarım yapıyorlar. Zaten az önce o anlam veremediğim baraka gibi o paletlerden yapılan yer var ya, herhalde bunlar yapmıştır. Buradaki öğrenciler yapmıştır. Ya da yeni başlayan öğrenciler onu yapmıştır. Yani profesyonel, hani 3. 4. sınıftaki öğrenciler bence onu yapmamıştır. Yani bu kadar da değil. Yeni gelen bir öğrenci yaptırmışlardır onu. Yani öğrensinler diye. Metro durağının direkt kampüsün içine girmesi çok güzel. Aynen, bence de şu metro durağının direkt kampüsün içine girmesi bence harika bir olay. Baksana zaten direkt burada metroya biniyorlar. Şehir içine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Zaten metro sistemi de gerçekten Lozan'da gerekli bir şey. Yani gerekli olan bir şey olduğu için buraya metro sistemi kurulmuş. Ve öğrenciler rahat bir şekilde şehir içinde metroyla buraya gidip gelebiliyor. Bakın hani her yaştan insan burada var. Sabahtan da görüyorum yani. 50 yaşındaki adam var, 40 yaşındaki adam var, daha gençleri var. Yani her tür yaştan insan buraya gelip okuyor. Yani insanlar diyor, yani diyor okumanın yaşı yok. Biz öyle düşünmüyoruz. 30'a gelince oğlum bizden geçti lan diyor deyip geçiyoruz, yani okumuyoruz. Bu da üniversite dergisi, arada böyle ayda bir falan yayınlıyorlar. İsviçre'de bu dergi olayı çok meşhur olan bir şey. İsviçre'de genelde nereye giderseniz gidin, ben kafeye giderken bile her zaman bir dergi buluyorum bu şekilde. Bakın kapağı şu şekilde. Şu arkada herhalde mezun olan öğrenciler veya bir parti gibi bir şey, yani bir etkinlik. Arkadaşlar en büyük bilim adamları bu üniversiteden çıkıyor. Hani sürekli haberlerde görürsünüz, İsviçreli bilim adamları şunu yaptı, İsviçreli bilim adamları şunu yaptı diye. O bahsettiğiniz, o haberlerde geçen İsviçreli bilim adamları hepsi burada. Hepsi buradan mezun olmuş. Yani burada ve Basel Üniversitesi ve Zürich Üniversitesi, bu üçü çok ünlü İsviçre'de, çok meşhur ve üçü de dünya sıralamasında kayda değer bir sıralamada yer alıyor. Burası bir tık gürültülü ama yukarıdan öğrencilerin sesleri geliyor. Gerçekten bilmiyorum ya. Ben bugün buraya geldim, yani biraz yani kıskanmak gibi değil ama ben açıkçası zoruma gidiyor yani. Kendi yerimizde, kendi yurdumuzda böyle bu tip üniversiteler vardı ama şu anda eskiden hepsi ilk 20, ilk 30'un içerisinde yer alıyordu.
Hatta yanlış değilsem Boğaziçi zamanında ilk 10'a bile girmişti. Ama şu anda Türkiye'deki üniversiteler ilk 500'e bile giremiyor. Yani bu gerçekten işler acısı bir durum. Keşke öyle olmasaydı. Burada okuyan bazı Türk öğrenciler de var. Birkaç tane Türkçe konuşan öğrenci ben burada duydum, yani kulak misafiri oldum geçerken. Türkiye'den öğrenciler yüksek master'la buraya geliyor ve burada kendini geliştirip buradan hangi alanı okumuşsa o alanda uzman bir şekilde işin en iyisi olup buradan çıkıp gidiyor. Arkadaşlar şu arkada gördüğünüz EPFL yine üniversitenin belli bir bölümü gibi bir şey. Orada anten var. Büyük kocaman anten koymuşlar. O antenin amacı araştırma ve eğitim, bu uzay bilimleri araştırması ve eğitim üzerine yapılan bir altyapı çalışması gibi bir şey. Yani öğrenciler için bence hani bu da uzay araştırması üzerine yapılmış bir alan, bir bölge. Küçük uydularla ve uydu sinyalleriyle ve bir de radyo frekansıyla burada iş görüyorlar. Arkadaşlar videoda bir eksik olmuşsa bunun için gerçekten kusura bakmayın ama içeride dersler yapılıyor ve bugün pazartesi. Üniversite aşırı kalabalık, öğrenciler olduğu için çok da fazla ileri gidemiyoruz. Mesela şu ilerideki kütüphaneye girmek istedik. İçeride çekim yapmak istedik. Buna izin vermediler hiçbir şekilde. Çünkü öğrenciler çalışıyor ve onları rahatsız edersiniz diye izin verilmedi bize. İzin yoktu maalesef. Giremedik içeri. Ama dediğim gibi elimden geldiğince normal arka sahneye atılan görüntülerden çektim biraz. O şekilde size kütüphaneyi göstermeye, tanıtmaya çalıştım. Yani ben ne diyeyim? Gördünüz hani 17.000 tane öğrenci, 17.000 tane öğrenciye ev sahipliği yapıyor ve gerçekten kaliteli bir eğitim. İçeri girdim ve çıktım. Burada okumak benim hayalim bile değil yani. O şekilde söyleyeyim size. Baktım herkes bir mücadele içerisinde, herkes bir şey yapma peşinde, kendine bir şeyler katma peşinde, yeni bir bilgi, yeni bir vizyon, herhangi bir şey olsun ama kendime bakıyorum, benim en fazla bu ülkede yaptığım şey kebapçıda çalışıp et kesmek. Bunlara bakıyorum, adam akşama kadar dirsek çürütüyor. Benim gerçekten bu çok zoruma gitti. Yani kıskanmadım. Bende kıskançlık olayı hiçbir zaman yok ve olmadı ama benim gerçekten aşırı zoruma gitti. Yani girdim. Ya açıkçası yani size sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gençler yapabiliyorsanız hayatınızı kurtarın. Gelin bu tür yerlerde eğitim görün. Çünkü maalesef şu an Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden bir umut kalmadığı için oradan alacağınız eğitimden de herhangi kaliteli bir şey ortaya çıkacağını ben sanmıyorum. Yapabiliyorsanız bütün emeklerinizle, alın terinizle çalışın ve böyle bu tür üniversitelere gelmeye çalışın. Açıkçası burası böyle. Ben geldim, gördüm ve vizyon konusunda bunların bayağı aşağısında olduğumu ben hissettim bugün. Yalan yok. Böyle yani. Maalesef durumlar böyle şu an. Keşke daha farklı olsaydı Türkiye'de durumlar ama maalesef ki şu an eğitim durumları böyle. Yani başka insani duygular işin içine girdiği için üniversite kampüslerindeki rektörlerde özellikle öğrencilere yapılan baskılar farklı oluyor. Yani eğitim üzerine bir katkı sağlamıyor öğrencilere. Tam tersine öğrencilere sen bugün cuma namazına gideceksin ya da sen bugün şunu yapacaksın gibisinden, yani eğitim yerine tamamen sanki din ülkeyi kurtaracakmış gibi öğrencilere eğitimden çok din dayatılıyor. Üniversitelerin bazılarında hani çok da yalan yok, şimdi büyük üniversiteler Türkiye'nin büyük üniversiteleri değil, özellikle küçük üniversitelerinde ben bunu çok duyuyorum. Yani başörtüsü takmadığı için içeri alınmayan var. Hani zamanında başörtüsü taktığı için alınmıyordu ya, şu an durum tam tersine dönmüş. Başörtüsü takmadığı için içeri alınmıyor. Ve şöyle bir detay da var, bunu da ben aktarayım. 2017'de Türkiye'de evrim teorisi tamamen müfredattan kalktı. Bu da ne anlama geliyor? Türkiye'de din üzerine daha çok eğitim veriliyor. Dine daha çok ağırlık verilerek eğitim veriliyor. Arkadaşlar şimdi herkesin görüşü farklıdır. Herkesin görüşüne ben kesinlikle saygı duyuyorum. İsteyen gitsin taşa tapsın. Beni ilgilendirmiyor. Bu konu hakkında bir şey söylemek haddime bile değil açıkçası. Ama şunu unutmayın. Dünyayı din değiştirmeyecek ve dünyayı din kurtarmayacak. Bilim ve teknoloji kurtaracak. Sırf bu yüzden bu adamlar şu an dünyadaki en başarılı insanlar. İşin içerisine dini katmadıkları için, sadece bilim ve teknolojiye odaklandıkları için şu an dünyadaki en başarılı üniversiteler burada ve en başarılı öğrenciler de buradan çıkıyor. Durumlar bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bu videoyla ilgili başka düşünceleriniz varsa lütfen bunları yorumlarda belirtelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Keşke daha farklı şekilde konuşabilseydim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.